Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir örgüye başlarken nelere dikkat edeceğimizi ve örmenin temeli olan ilmek sayısını nasıl belirleyeceğimizi anlatacağım. Bir kıyafet örmeye karar verdik. Nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Öncelikle ne öreceğimizi ve nasıl bir modelle öreceğimizi belirlememiz ve buna uygun ip seçmemiz gerekiyor. Ya da tam tersi önce ipimizi seçip sonra modelimize karar verebiliriz. Fark etmez. Ancak ilk aşamada modelimize ve ipimize karar vermek önemli. Modelimizi ve ipimizi belirledikten sonra ise belirlediğimiz ip için kaç milim şişin uygun olacağını tespit etmemiz gerekiyor. İpin ve şişin kalınlığı ile örgünün modeli ölçümüze, dolayısıyla ilmek sayısına çok büyük etki edeceğinden en başta bu konulara karar vermek bizim için önemli. Örneğin ben tamamen düz örgüyle bir kazak örmeye karar verdim ve kazağı da bu iple örmeye karar verdim. Peki bu ip için en uygun şiş boyu ne olmalı? Şiş boyunu tespit edebilmemiz için yumağın etiketinde yazan talimatları okuyabiliriz. Gördüğünüz üzere etikette şiş için en uygun ölçünün 3 ve 6 aralığındaki şişler olduğu belirtilmiş. Yani 3, 4, 5, 6 ve buçuklu sayılarda şişler bu ip için kullanılabilir. Hemen yan tarafında da tığ için 2 ve 4 milimin kullanılmasının en uygun olacağı yazılmış. Bu ölçüler tüm yumakların arkasında yazar. Bu ölçüler tabii ki tavsiye niteliğindedir. Siz daha farklı bir, numara ile de örebilirsiniz. Eğer yumağınızın etiketi yoksa farklı numaralı şişlerle küçük denemeler yaparak örgünün duruşuna, sertliğine bakıp hoşunuza giden ölçüyle devam edebilirsiniz. Eğer el ayarınız çok sıkı ise bir iki numara daha büyük şiş kullanabilirsiniz. Yok çok gevşek örüyorsanız yine normale göre daha küçük bir numaralı şiş tercih edebilirsiniz. Yapacağımız sonraki iş ise beden ölçümüzü belirlemek. Ne kadar genişlikte bir kazak istiyoruz? Bunun için SML gibi standart beden ölçülerini kullanabileceğimiz gibi doğrudan öreceğimiz kişinin beden ölçüsünü alarak da ilerleyebiliriz. Standart beden ölçülerine internette aratarak ulaşabilirsiniz. Ben bu videoda beden genişliğinin nasıl hesaplanacağını anlatıyorum. Uzunluğunu hesaplamak için üzerinizi ölçerek veya yine standart beden tablolarından faydalanarak bulabilirsiniz. Burada belirtmek isterim ki eğer alt kısımdan başlayacaksanız belden, üst kısımdan başlayacaksanız baş çevresinden ölçüm yapmanız gerekiyor. Özetlersek, ilk olarak örülecek ürün ve modeli belirleyeceğiz. İpimizi seçeceğiz. İpe uygun şiş numarasını belirleyeceğiz ve son olarak ölçümüzü belirleyeceğiz. Hazırlığımızı bu şekilde yaptık. Peki örgümüze başlayacağız ama kaç ilmekle başlamalıyız? Başladığımız ilmek sayısının ölçülerimize uyup uymayacağını nasıl bilebiliriz? Kaç ilmek atmalıyız ki istediğimiz ölçüde bir ürün elde edelim? Bunun için yumağın arkasında yazılı talimatları da dikkate alarak bir numune oluşturup basit bir hesap yapmalıyız. Elimizdeki yumağın etiketi, talimatı olmayabilir, kaybetmiş olabilirsiniz, hiç fark etmez. Yine aynı yöntemle numunenizi oluşturup ölçerek belirleyebilirsiniz. Biraz önce yumağın etiketinde yazan talimatlara bakarak şiş numarasını seçtik. Hemen yanında gördüğünüz üzere kare bir şekil var. Bu şekil şunu anlatıyor. Eğer siz bu ipi 3,5 numaralı şişle 28 ilmek başlayarak 36 sıra şeklinde örerseniz 10 çarpı 10 genişliğinde bir ürün elde edersiniz. Yani 10 santim elde etmek için 28 ilmek atmanız gerekiyor diyor. Örnek üzerinden burayı bir anlatayım. Örneğin 50 santimlik bir kazak öreceğim diyelim. Burada yazan hesaba göre 10 santim için 28 ilmek atmam gerekiyorsa 50 santim ürün elde etmek için kaç ilmek atmam gerekir? Oran orantı yaparsak 50 çarpı 28 bölü 10 eşittir 140 ilmek atmam gerekiyor. Farklı bir şekilde ifade edersem 50 santim 10 santimin 5 katı. Yani ben 5 kat daha büyük bir ürün istiyorum. O zaman 5 kat daha fazla ilmek atmalıyım. 10 santim için 28 ilmek atıyorsam 5 kat daha büyük bir ürün istediğim için 5 katı fazla ilmek atmam 28 çarpı 5 eşittir 140 yapar. Yani 140 ilmekle örgüme başlayabilirim demek. Bu iplerin arkasında yazan ölçüler
Standart ve ortalama bir ölçüdür. Doğru sonuçlar verebilir ancak bu ölçüyü etkileyen iki konu var. Birincisi elinizin sıklığı ve gevşekliği, ikincisi ise örgünüzün modeli. Eğer sizin el ayarınız standart değil de çok sıkı veya çok gevşek örüyorsanız burada yazan sonuca ulaşamayabilirsiniz. Biraz daha fazla veya daha az ilmek atmanız gerekebilir. Diğer etken ise buradaki ölçü düz örgü için verilmiştir. Ancak sizin öreceğiniz modelli, hareketli, karmaşık bir şey olabilir. Bu da örgünüzün genişliğini etkileyebilir. Bu nedenle günlerce uğraşıp emek vereceğimiz bir örgüyü sökmek zorunda kalmamak için en başta ufak bir deneme yaparak bu sorunu çözebiliriz. Yumakta yazan ilmek sayısında veya kendiniz belirlediğiniz bir ilmek sayısında başlayarak bir parça örün. 15-20 ilmek arası atabilirsiniz. 15-20 sıra kadar örmeye çalışın ve buna göre hesabınızı yapın. Mesela ben bu iple 23 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 25 ilmekle bir parça düz örgü ördüm. Ölçtüğümde örgümün 10 santim olduğunu gördüm. Birlikte de ölçelim. Bakın, ölçeyim. Gördüğünüz gibi örgüm 10 santim. Bir de aynı ip ve aynı şiş numarası ile yine 23 artı 2 kenar ilmeği olmak üzere toplam 25 ilmek olacak şekilde bu defa desenli bir parça ördüm. Desenli bir örgü ördüğüm için her ne kadar aynı malzemeyi kullansam da ölçüm değişti. Bakın bu parçayı da ölçelim. Parçanın genişliği 11 santim. 25 ilmekte bir 1 santim fark oluşuyor. Şimdi bu basit ve azmış gibi gelebilir ama örgünün boyutuna göre oranladığımızda, hesapladığımızda aradaki farkı göreceksiniz. Mesela ben size şöyle anlatayım. Bu iple ve bu şiş numarasıyla 80 santim bir ürün elde etmek istiyorum. Bu numunelerime göre bir hesaplama yaparsam, ilk önce düz örgü için hesaplama yapayım. Düz örgüde 25 ilmekte 10 santim elde ettim. Peki 80 santim elde etmem için kaç ilmek atmam gerekiyor? Biraz önce anlattığım hesaplama gibi aynı şekilde yapıyoruz. 80 çarpı 25 bölü 10 eşittir 200 ilmek. Yani ben bu iple ve bu şiş numarasıyla düz örgüde 80 santim ürün elde etmek için 200 ilmek atmam gerekiyor. Peki ben düz bir örgü yapmayacağım. Desenli bir örgü yapacağım. Bu deseni yapacağım. O zaman kaç ilmek atmam gerekiyor? Onu da hesaplayalım. Bu desende 25 ilmekte 11 santim elde ettim ben. Peki o zaman 80 santim elde etmek için kaç ilmek atmalıyım? Yine aynı hesabı yaparsam 80 çarpı 25 bölü 11 eşittir 181,81 yani 182 ilmek atmam gerekiyor. Arada 18 ilmek fark var. Gördüğünüz gibi 1 santim olarak görünse de ilmek sayısını hesapladığımızda, ilmek sayısına vurduğumuzda 18 ilmek fark olduğunu görüyoruz. O yüzden desenli ve düz örgülerinizde ilmek farkı oluşacağı için benim tavsiyem size önce hangi modeli örmek istiyorsanız o modelle ilgili aynı birebir küçük bir parça numunesini çıkartın ve ona göre ölçünüzü hesaplayın. Yeni başlayanlara anlattığım için basit ama kolaylık sağlayacak bir konuya da değineyim. Modelli bir örgü için numune oluştururken modelinizin kaç tekrardan oluştuğunu dikkate alarak oluşturun. Mesela 14 sırada bir tekrar eden model ise 14 artı 2 de kenar ilmeği şeklinde 16 ilmekle başlayarak deneyin. Hatta yanlardan birkaç ilmek daha örerseniz ölçmeniz kolaylaşabilir. Eğer 3-4 ilmek gibi kısa tekrarlarla oluşan bir modelse 2-3 tekrar olacak şekilde numune ilmek sayınızı atın. Mesela benim ördüğüm bu model 7 tekrardan oluşan bir model. Ben bu modelde numune oluştururken 3 motif olsun diye dikkate aldım. 7 tekrardan oluştuğu için 3 kere 7 21. Aynı şekilde yanda da direkt modelin bitmesin diye 2 ilmek fazladan attım tekrar başlayayım diye ve artı 2 de kenar ilmeği ekledim. 25 ilmekle numunemi oluşturdum. Siz de buna dikkat ederseniz kolaylık sağlayabilir.
Bu ölçümleri uygularken ister örgünüzün üst kısmından isterseniz alt kısmından başlayın, fark etmez. Aynı yolu izleyebilirsiniz ancak üst kısımdan başlarken baş çevresinin ölçüsünü alarak sanki düz örgü örecekmiş gibi hesap yapmaya dikkat edin. Son olarak dipnot ekleyeyim. Eğer gerçekten profesyonel, muntazam bir örgü elde etmek istiyorum derseniz, numunenizi bloklayarak en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Ancak bu zorunlu bir durum olmadığından ve tamamen kişisel tercihe bağlı olduğundan burada anlatmayacağım. Ve merak edenler için ayrı bir video ile bloklama nasıl yapılır göstereceğim. Aşağıya da linkini bırakırım. Anlattığım şekilde eğer örgü hazırlığınızı yapıp bir numune örerek ilmek hesabınızı yaparsanız sonradan örgünüzü sökmek zorunda kalmadan ölçülerinize uygun bir ürün elde edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.